Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri canlı tutabilmenin püf noktalarından bahsedeceğim. Orkidelerinizin yapraklarının sararıp çiçeklerinin dökülmemesi için yapmamız gereken bazı püf noktalar var. Bugün özellikle hem yaprak bakımı, hem kök bakımı, hem de yeni çiçek dalı çıkarabilmek için yeni bir gübre tarifi sizlere vereceğim. Ve hiç çiçek açmayan orkideleri çiçeklendirebilmek için sizlere 4 farklı metot göstereceğim. Mutlaka bu metotları sonuna kadar dinleyin. Çünkü bunlar orkidenizin çiçeklenmesini hızlandıracak. Artık kanalımda videolarımı İngilizce sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bu özellikle yabancı takipçilerim için önemli bir özellik. Bunun için yapmanız gereken sağ alt köşedeki ayarlar butonuna basıp buradan Audio Track kısmındaki orijinal Türkçe seslendirmeyi İngilizce seçeneğini seçin ve daha sonra İngilizce olarak video sizlere devam edecektir. Şimdi gördüğünüz orkidenin yaprakları gayet sağlıklı görünüyor. Canlı ve parlaklar. Hemen saksı içindeki köklerine bakıyorum. Saksı içindeki kökleri de gayet sağlıklı, yeşil ve aktif. Bu orkidemizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkidenin çiçek dalı yoksa nasıl çiçeklendirebiliriz? Hemen ilk yapmamız gereken birinci püf nokta, önceden çiçek döktüğü dalın budamak. Bunlar dolu boğumlar, yani içinden yeni çiçek dalı çıkabilir. Bunlar da boş boğumlar, çiçeği dökülen boğumlar. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından keskin bir makas ile kesiyoruz. Kestikten sonra ikinci püf nokta, kesilen yerden orkidenin öz suyunu kaybetmemesi için toz tarçın kullanıyorum. Toz tarçın özellikle içinde bulunduğu antioksidan özelliği sayesinde bu tarz orkide bakımlarında çok fayda sağlıyor. Bakın, kesilen yerin kısa sürede kurumasına yardımcı olacak ve böylelikle yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak. Budadığım bu dalın haftalar sonraki son halinde sizlerle paylaşacağım. İkinci metot, orkide nasıl ve ne zaman sulanır? Orkidelerin kök rengi bize orkidenin sulama zamanı hakkında bilgi verir. Bakın, elimde 2 tane orkide var. Bakın, sol taraftaki gri beyaz, sağ taraftaki yeşil. Eğer kök rengi gri beyaz ise orkidenin sulama zamanı gelmiş demektir. Eğer sağ taraftaki gibi yeşil ise orkidenin suya ihtiyacı yoktur ve daha fazla su vermeyin demektir. Ve orkideleri sularken sadece 100 milim kadar su vermeniz yeterlidir. Bir su bardağı, yani 100 milim. Bu orkidenin bütün suyu akşama kadar çekmesini sağlayacaktır. Bakın, suyu koydum ve gördüğünüz üzere kökler hemen yeşile dönmeye başladı. Orkide nerede ve nasıl konumlandırılmalı? Orkide mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Pencereniz güneşi ikindi ya da sabah kısa süreliğine alıyorsa orkidelerinizi bu pencere kenarına konumlandırabilirsiniz. Bol ışık alan ve kısa süreliğine güneş alan orkidelerin çiçek sayısı çok daha fazla olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Dördüncü metot, orkidelere doğal gübreler vermek. Bunun için bugün muz kullanacağım. Muz, biliyorsunuz ki bol miktarda potasyum içeren bir meyvedir. Ve muzun üzerindeki kirlerden arındırmak için yıkadım ve küçük ince
dilimlere ayırıyorum. Altı dilim ince dilimlediğim muzu bir robotun içerisine koydum ve üzerine 100 milimlik su ilave ediyorum. Evet, gördüğünüz üzere 600 milim gübreden koydum ve üzerini 1 litreye tamamlayacağım. Yani 400 mililitrede su koyuyorum. Toplamda gübremiz 1 litre olacak. Artık gübremiz hazır. Şimdi bu gübreyi bütün evdeki çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Ben orkideleri kullanacağım ve orkideleri nasıl kullanacağımı da sizlere detaylarıyla göstereceğim. Orkidelerinize bu tarz sıvı bitki besinlerini verebilirsiniz. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı gübre yeterlidir. Daha fazla vermenize gerek yok. Ayda bir kere vereceğiniz bu gübrelerde orkidenin çiçek dalı çıkardıktan sonra da büyümesine yardımcı olur. Bakın gördüğünüz üzere bu kadar su birikti. Bu su yeterli ve özellikle orkidelerinizin çiçek dalı çıkarabilmesi için sağlıklı olması gerekiyor. Yani bu şekilde sağlıklı köklerinin ve sağlıklı yapraklarının olması gerekiyor. Yine elimde bakın yaprakları sararmaya başlayan ve hastalıklı bir orkide var. Özellikle hastalıklı ve zayıf düşen orkidelere de gübre vererek bu tarz orkideleri güçlendirmek, yeni kökler, yeni yapraklar çıkarmasını desteklemek gerekiyor. Gübre verdikten sonra altında gübre suyu birikir ve bu su akşama kadar çekmesi için yeterlidir. Ve gördüğünüz üzere yine orkidelerin bu şekilde sağlıklı olması gerekiyor. Sizlerle orkidemin gelişimlerini de zaman içerisinde gelişimlerini tekrardan paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidelerimin tüm gelişimlerini sizlerle paylaştım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.